çocukların büyüdüklerinde olmayı hayal ettikleri şeylerden bir tanesi de astronot olmaktır. Gezegenimizi terk eden, uzayda yüzen ve minik mavi gökyüzüne bakan, ilk profesyonel eğitimli insanlardan biri olmak, huşu ve görkemiyle benzersiz bir deneyimdir. Uzay araştırmalarının getirdiği tüm ihtişama karşın, bir o kadar da onur kırıcılığı ve tehlikesi vardır. Gelin bu tehlikelere birlikte göz atalım. Zorlu bir eğitim süreci vardır. İlk etapta başvurmak için genellikle ileri bir bilim derecesi ve istisnai bir askerlik hizmeti gerekiyor. Elemelerden geçildiğinde yoğun bir eğitim süreci başlamaktadır. Eğitimin içerisinde günlük yapılan rutinler, tüm gününü uçuş takımları içinde dev bir havuzda geçirmek, istasyonu çalışır durumda tutmak için gerekli mekanik prosedürleri uygulamak, aşırı yüksek ve düşük basınçlara maruz bırakmak gibi parkurlar vardır. Ayrıca o kötü nam salmış kusmuk kuyruklu yıldızı denilen uçağa binmek de vardır. Dolayısıyla, bu eğitimleri sadece başvuranların %1'inden daha azı geçmektedir. Hareket ve kusmuk hastalığı. Yerçekiminin olmaması ya da düşük yerçekimi olmasıyla, iç kulaktaki vestibüler sistemin çalışmasını engeller, bu da denge duyusunun bozulduğu anlamına gelir. İç kulak, gözlerin algıladığı şekilde çalışamadığında, bildiğimiz gibi, kusmaya yol açan hareket hastalığı görülmeye başlanır. Astronotlar genellikle birkaç gün içinde, uzay uyum sendromu olarak bilinen taşıt tutmasına alışsalar da, daha uzun süren diğer sorunlar kusmayı sürekli bir tehdit haline getirir. Ayrıca kusmalar yüzünden uzay araçları aşırı kötü kokuya neden olmaktadır. Cilt düşmeleri görülmektedir. Avrupa Uzay Ajansı astronotu Time Pique, uzayda yaşamanın en iğrenç yanının ne olduğu sorulduğunda, ayak tabanlarınızın parçalanmasını izlemek yanıtını verdi. Astronotlar ayaklarının altını çok nadiren kullandıkları için, yeni doğmuş bir bebek gibi yumuşak olmaktadır. Bu nedenle ayak derilerinde pul pul dökülmeler meydana gelmektedir. Sinir bozuklukları görülebilmektedir. Astronotlar, uyku eksikliği, yalnızlık, depresyon, kaygı, stres, yorgunluk, ruh hali değişimleri, konsantrasyon eksiklikleri, hatta travma sonrası stres bozukluğu gibi hastalıklarla mücadele ettiklerini bildirmektedir. Herhangi bir başarısızlığın ölüm anlamına gelebileceğini, tam bir gün çalışmak, sonra sevdikleriniz olmadan yatağa gitmek, uyumak ve aynı şeyi arka arkaya yüzlerce kez tekrarlamak, onlar için çok zordur. Olay böyle olunca sinir sisteminde bozukluklar meydana gelebilmektedir. Duyma problemleri başlar. Uzay bir boşluktur, titreyecek hava olmadan ses de olmaz. Bu ne kadar doğru olsa da, uzay araçları için geçerli değildir. Aslında, dayanılmaz derecede gürültülüdürler. Hatta astronotları kısmen sağır edecek kadar yüksek sesle çalışırlar. Uluslararası Uzay İstasyonu gibi uzay istasyonları, sürekli dönen, titreşen ve dijital parçalardan oluşan bir ekosistemdir. Uzay istasyonunda yaşam alanları 75 desibele kadar çıkabilmektedir. Zaten 70 desibelin üzerinde uzun süre seslere maruz kalanlarda işitme kaybı meydana gelmektedir. Buna kanıt olarak, NASA astronotu Bill McArthur ve Rus kozmonot Valeri Tokarev, 2006'da uzay istasyonunda kaldıktan sonra işitme kaybı yaşamışlardır. Berbat uykular. Başlıktan da anlaşılacağı üzere uykular zor geçmektedir. Bunlardan birincisi, bir önceki başlıkta da bahsedilen sabit gürültüdür. Bir diğeri, astronotların gözleri kapalıyken bile gördükleri, göz kapaklarından geçen kozmik ışınlardır. Sonra astronotları kabinlerinin etrafında çarpmaktan kaçınmak için, kendilerini bir duvara bağlamaya zorlayan yerçekimi eksikliği vardır. Sabit radyasyona maruz kalırlar. Dünyada atmosferimiz ve manyetik kalkanımız, yolumuza çıkan kozmik radyasyonun büyük çoğunluğundan bizi korur. Uzayda ise, astronotlar zamanlarının tamamını bu iki engelin ötesinde geçirirler. Dolayısıyla sürekli olarak kozmik radyasyona maruz kalırlar. Kabaca söylemek gerekirse, Hiroşima ve Nagasaki'deki atom bombalarından kurtulanlar kadar maruz kalırlar.
Ayrıca astronotlar, yüksek enerjili protonlar ve iyonlarla sürekli karşı karşıya kalırlar. Çalışmalar, bu radyasyon ile çoklu lösemi ve lenfoma türleri arasında güçlü bağlantılar olduğunu öne sürdü. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, daha fazla risk altındaki astronotların uzay istasyonunda kalma sürelerini kısaltmak için sürekli olarak çalışmalar yapmaktadır. Vücudun yerçekimine ihtiyacı vardır. Uzayda yerçekimi eksikliği kendi zorluklarıyla birlikte gelir. Taşıt tutması, cilt kaybı, uyku sorunları ve daha birçokları. Birincisi, yerçekimi mide içeriğini düşük tutan ve gazların dışarı çıkmasına izin veren şeydir. Bu yüzden o olmadan geğirme imkansızdır ve mide büyük bir asit topu haline gelir. Bir diğeri, omurgaları sıkıştırarak vücutta esnemeler olur. Yerçekimsiz astronotlar, uzayda kelimenin tam anlamıyla uzarlar. Omurgalar, sıkıştırma yaparak birkaç saat gibi kısa bir sürede uzamaya başlar. Dünyaya geri döndüğünde, omurga aynı hızda yeniden sıkışır. Koreli astronot Soyeon-yi'nin dediği gibi, her iki deneyim de çok acı vericiydi. 3 saat boyunca uzayda 1-2 santimetre kazandım. Ve aynı kısa sürede geri döndüğümde küçüldüm. Sırt ağrım çılgınca şiddetliydi, ifadelerini kullanmıştır. Yerçekimi kaybının neden olabileceği sadece kozmetik ve yüzeysel değişiklikler değil, aynı zamanda kasları, kanı ve kemikleri etkileyen ciddi sorunları da vardır. Astronotlardaki kan akışı bu yüzden düzensizdir ve hatta bazen geriye doğru akar. Kaslarının körelmesini önlemek için sürekli egzersiz yapmak zorunda kalırlar. O zaman bile döndüklerinde 1 ila 2 aylık yenileme programlarından geçmeleri gerekir. Tuvalete gitmek en kötü kısmıdır. Açıkçası, lösemi veya ölümcül bir kan pıhtılaşması riskiyle karşılaştırılamaz. Ancak astronotlar tuvaletleriyle birlikte yaşadıklarından, onlar için bu durum çok kötüdür. Uzayda geçirilen çoğu zamanda dahil olmak üzere, bir dizi NASA rekorunu elinde tutmasıyla tanınan Peggy Whitson, tuvaleti kullanmanın uzayda yaşamın en sevmediği yanı olduğunu söylemiştir. Çişlerini alt bölgelerinden bir makine yardımıyla alırlar, ardından onu içtikleri suya dönüştürürler. Ayrıca kaka yapmak, Whitson'ın dediği gibi, bir lastik eldiven giyip onu paketlemeniz gerekir. Ama elbette, düşük yerçekimi nedeniyle, bazı pislikler çukurdan kaçarak uzay aracının etrafında yüzer, ifadelerini kullanmıştır.